Arkadaşlar ikinci bölümle beraber elbisemizin robasını örmeye devam ediyoruz. Birinci bölümde ilk görmüş olduğunuz yaprak çalışmasını tamamlamıştık popcornumuzla beraber ve ikinci yaprakların kurulumunu başlatmıştık. Şimdi devam edelim. İlk ilik çalışmasından sonra 1, 2, 3, 4 diş haroşa boyunca örgümüzü ördük. 5 dişten sonra ikinci iliğimizi çalışacağız. Şimdi ilk 4 ilmeğim haroşa örgü olarak çalışmama başladım. Devam ediyorum. 4 haroşadan sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6 ilmek düz ördükten sonra burada kaydırma yapıyorduk, hatırlayın. Bakın kaydırma yapacağım ilmek burada. Önündeki ilmekle yer değiştiriyoruz. Şimdi ne yaptım? İkinci ilmeğin arasına girdim, ördüm. Ardından ilk ilmeğin arasına girdim. Düz örgü ördüm. 2 ilmeği şişten çıkardım. Bakın kayıt. Ardından 1, 2 düz ilmek ördüm. Roba ayrımının oradayım. Artık artırmaları buradan yapıyorduk. Bir gizli artırma yaptım. Roba ayrımının 2 ilmeğini ördüm. Ardından bir gizli artış daha yaptım ve artık kolumdayım. Şimdi kolumuzda devam edeceğiz. Bakın ana ilmeğimiz bu. Onun öncesinde 1, 2, 3, 4, 5 ilmeğimiz var. Artıştan sonra 1, 2 ilmeğimi örüyorum. Sonra sıradaki 2 ilmeği soldan sağa doğru birlikte örüyorum. Bir düz ilmek ördüğümde bakın ana ilmeğimin olduğu yere geldim. Bir dola, ana ilmeği ör, bir dola, sonra bir ilmek örüyorum. Bakın kenar ilmeğim burada. Bu ilmeğin ve yanındaki ilmeğin yönlerini değiştirdim. İkisini birlikte sağdan sola doğru kestim. Ne olmuş oldu? Bakın yaprak çalışmamız artık oluşmaya başladı. Ardından 1, 2, 3, 4, 5 ilmek düz ördüm. İkinci yaprak çalışmamın olduğu yere geldim. Sıradaki 2 ilmeği soldan sağa doğru birlikte ördüm. Yanındaki ilmeği ördüm ve ana ilmeğim burada. Bir dola, ana ilmeği ör, bir dola, yanındaki ilmeği ör. Bakın kenar ilmeğim burada. Sıradaki 2 ilmeğin birlikte yönünü değiştirdim. Birlikte ördüm. Sonra 1, 2 düz ilmek ördüğümde roba ayrımının oraya geldim. Bir gizli artış. Sonra 1, 2 ilmek roba ayrım ilmeği. Sonra tekrar bir gizli artış yaptım. Arka bedendeyim. Arka bedeni roba ayrımına kadar örelim. Evet, arka beden ilmeklerini ördüm. Roba ayrımının oradayım. Bir gizli artırma yaptım. Roba ayrımının 2 düz ilmeğini ördüm. Sonra tekrar bir gizli artış yaptım. İkinci koldayım. Aynı şeyi yapacağız. 2 düz ilmek örüyorum. 1, 2 düz ilmek örüyorum. Ardından sıradaki 2 ilmeği soldan sağa doğru birlikte ördüm. Bir düz ilmek ördüm. Ana ilmeği gördüm. Bir dola, ana ilmeği ör, bir dola, yanındaki ilmeği ör. Sonra sıradaki 2 ilmeğin yönlerini değiş ve birlikte ör. Sonra 1, 2, 3, 4, 5 ilmek ördüm. İkinci yaprağımın olduğu yerdeyim. Sıradaki 2 ilmeği soldan sağa doğru birlikte ör. Yanındaki ilmeği ör. Bakın ana ilmek burada. Bir dola, ana ilmeği ör. Bir dola, yandaki ilmeği ör. Ve sıradaki 2 ilmeği yönlerini değiştirip sağdan sola doğru birlikte ördüm. Ardından 1,
2 düz ilmek ör. Roba ayrımının oradayım. Gizli artışımı yaptım. 1 2 ilmek roba ayrım ilmeğini ördüm. Sonra tekrar bir gizli artış yaptım. Şimdi ön bedene geldik. Burada kaydırma yapacağız. Bakın 1 2 ilmek düz ördükten sonra sıradaki 2 ilmeğin yerini değiştireceğiz. Eğer benim yaptığım gibi yapamıyorsanız arkadaşlar, şöyle ilk ilmeği şişinize alın. İkinci ilmeği şişinize taktıktan sonra bakın böyle alın. Ne oldu? Yerlerini değiştirmiş olduk. Şimdi örelim. Bu 2 ilmeği ördüm. Bakın yine kaydırma yaptık. Sonrasında 1 2 3 4 5 6 düz ilmeğimi ördüm. Ardından 4 ilmek haroşayla sıramı tamamladım. Arka sırada ilk 4 ve son 4 ilmekler haroşa, aradaki ilmekler ters olacak şekilde sıramızı tamamlayalım. Evet, ters örgülerle son 4 ilmeğe kadar geldim. Şimdi son 4 ilmeği de örerek sıramı tamamladım. Şimdi 1 2 3 4 5 diş haroşa boyunca örgümüzü ördük. Yani ikinci kez ilik açma zamanımız geldi. Birinci ilmeği boşaldım. İkinci ilmeği ördüm. Bir doladım. Sıradaki 2 ilmeği birlikte ördüm. İkinci kez iliğimi açtım. Ardından 1 2 3 4 5 ilmek düz ördüm. İlmek kaydıracağım. Bakın. Önce ikinci ilmeği, sonra birinci ilmeği örüyorum. Sonra ilmeklerimi şişten çıkartıyorum. Devam ediyoruz. 1 2 3 4 ilmek ördüğümde roba ayrımının oradayım. Bir gizli artış yaptım. Arkadaşlar şu ayraçları da artık kullanmayacağım. Şöyle kullanmayacağım. Şu roba ayrımın 2 ilmeği var ya, bu arasını işaretleyeceğim karıştırmamak için, siz de anlayın diye. Ama sağında ve solunda artık bırakmayacağım. Çünkü örerken bayağı zorluyor. Roba ayrımının 2 ilmeğini ördüm. Sonra bir gizli artış yaptım. Bakın şöyle yapacağım. Siz de aynısını yapabilirsiniz. Şu 2 ilmeğin arasına bunu taktığımda bileceğim ki burası roba ayrım yerim. Sağından ve solundan artış yapacağım. Şimdi devam ediyoruz. Kolumuza geldik. Artışımızı yaptık. 1 2 ilmek örüyorum. Geliyorum sıradaki 2 ilmeği soldan sağa doğru birlikte ördüm. Ardından 1 2 düz ilmek ördüğümde ana ilmeğim burada. Doladım, ana ilmeği ördüm, doladım, 1 2 düz ilmek ördüm. Bakın sıradaki 2 ilmeğin yönünü değiştirerek birlikte ördüm. Zaten çok belli oluyor bu ilmeğimiz. Ardından 1 2 3 ilmek düz ördüğümde ikinci yaprak çalışmamın oradayım. Bakın kestiğimiz ilmek burada. Soldan sağa doğru 2 ilmeği birlikte ördüm. Ardından 1 2 ilmek ördüğümde ana ilmeğin oradayım. Bir dola, bir ör, bir dola, 1 2 ilmek ördüğümde yine yaprağımın kenar kısmındayım. Sıradaki 2 ilmeğin yönünü değiştirdim. İkisini birlikte ördüm. Ardından 1 2 düz ilmek ördüğümde roba ayrımına geldim. Bir gizli artış yaptım. Roba ayrımının, bunu buradan çıkartıyorduk. Roba ayrımının 2 ilmeğini ördüm. Tekrar bir gizli artış yaptım. Bunu da aynı şekilde şöyle 2 ilmeğin arasına takıyorum. Şimdi arka bedendeyim. Arka beden ilmeklerimi roba artışına kadar örüyorum. Evet, arka beden ilmeklerimi ördüm. Tam 26 ilmeğim oldu. Şimdi roba ayrımının oradayım. Bir gizli artırma yaptım. Roba ayrımının 2 ilmeğini ördüm. Tekrar bir gizli artırma yaptım.
İşaretleyicimi buraya da şöyle takayım. Ve ikinci kolumuzdayız. Aynı şeyi yapıyoruz her iki kolda da. 2 düz ilmeğimi ördüm. Sonra sıradaki 2 ilmeği soldan sağa doğru birlikte ördüm. 1 2 düz ilmek ördüğümde ana ilmeğimi gördüm. Bir dola, ana ilmeği ör, bir dola, 1 2 düz ilmek ördüğümde yaprağım bitiyor. Sıradaki 2 ilmeği yönlerini değiştirip sağdan sola doğru ördüm. Sonra 1 2 3 düz ilmek ördüm. İkinci yaprak çalışmam. Soldan sağa doğru birlikte ördüm. 2 ilmek düz ördüğümde ana ilmek burada. Doladım. Ana ilmeği ördüm, doladım. 1 2 düz ilmek ördüm. Yaprağım bitiyor. Sıradaki 2 ilmeğin yönlerini değiştirdim ve birlikte ördüm. 1 2 düz ilmek ördüğümde roba ayrımının oradayım. Bir gizli artış yaptım. Roba ayrımının 2 ilmeğini ördüm. Tekrar bir gizli artırma yaptım. Şu işaretleyicimi de buraya taktım. Evet, devam ediyoruz. Şimdi kaydırma yapacağız. Şunu düzelteyim. İlmeğin arasından geçmiş arkadaşlar. Evet. Evet. Şimdi artış yaptıktan sonra 1 2 3 4 ilmek ördüm. Bakın kaydırma yapacağım ilmek burada. Önce bunu örüyorum. Sonra bunu. Evet. Burada da kaydırmamızı tamamladık. Ardından 1 2 3 4 5 ilmek düz, 4 ilmek haroşayla sıramı tamamlamış oldum. Gördünüz mü? Bu kadar kolay. Hiç atlamayacağım. Bu ikinci yaprağı da beraber tamamlayacağız. Şimdi ilk 4 ve son 4 ilmek haroşa, aradaki ilmekleri ters olarak örüp sıramızı tamamlayalım. Evet, son 4 ilmeğim kalana kadar ters örgülerle ördükten sonra son 4 ilmeğimi de haroşa örgü olarak ördüm. Bakın ikinci iliğimizi de açmış olduk. 2 ilik arası 5 diş haroşa örgümüz var. Şimdi devam edelim. Hep aynı şeyler ama biraz daha otursun. İlk 4 ilmeğim haroşa örgü 3 4. Ardından düz örgülerle 1 2 3 4 ilmek örüyorum. Bakın kaydırma yapacak olduğum ilmek 6. ilmeğim. Önce onu ördüm. Sonra önündeki ilmeği ördüm. 2 ilmeği birden şişten çıkardığımda bakın bu görüntüyü elde ettik. Sadece görüntü, başka hiçbir şeysi yok yani. Model olsun. Sonra devam ediyoruz. 1 2 3 4 5 6 ilmek ördüğümde bakın roba ayrımının oradayım. 2 ilmeğin arasında ayracım var. Bir gizli artış yaptım. Sonra 2 ilmeğimi düz olarak ördüm. Tekrar bir gizli artış yaptığımda koluma geldim. Yine 2 düz ilmek ördükten sonra yaprak çalışmama başlıyorum. Sıradaki 2 ilmeği soldan sağa birlikte ördüm. Sonra 1 2 3 düz ilmek ördüğümde bakın ana ilmeğin olduğu yerdeyim. Doladım. Ana ilmeği ördüm. Doladım. 1 2 3 ilmek ördüm. Yaprağım bitiyor. Sıradaki 2 ilmeği birlikte ört. Ardından bir ilmek ördüm. Sonra yeni yaprağım başlıyor. Sıradaki 2 ilmeği soldan sağa doğru ördüm. Sonra 1 2 3 düz ilmek ördüğümde ana ilmeğimin oradayım. Bir dola, bir artır, bir dola, 1 2
3 ilmek örünce bakın yaprağım bitiyor. Sıradaki 2 ilmeği birlikte ört. Ardından 1 2 ilmek düz ördüm. Yine roba ayrımının oradayım. Bir artırma yaptım. 1 2 ilmeği düz ördüm. Roba ayrım ilmeklerimdi. Bunu böyle arttırıyorduk. Tekrar bir artış yaptım. Ardından arka bedenimin ilmeklerini örüyorum. Roba ayrımına kadar örüp geliyorum arkadaşlar. Evet, arka beden ilmeklerini ördüm. Bakın roba ayrımının oradayım. Gizli artışımı yaptım. Roba ayrımının 2 düz ilmeğini ördüm. Tekrar bir gizli artırma yaptım ve artık koldayım. 1 2 düz ördükten sonra sıradaki 2 ilmeği soldan sağa doğru birlikte ördüm. Sonra 1 2 3 düz ilmek ördüm. Ana ilmeğim burada. Bir dola, ana ilmeği ör, bir dola, 1 2 3 ilmek ördüm. Yaprak bitti. Sıradaki 2 ilmeği sağdan sola doğru birlikte ört. Bir ilmek düz ördükten sonra ikinci yaprak çalışmam. Soldan sağa doğru birlikte ördüm. 1 2 3 düz ilmek örünce ana ilmeğim burada. Bir dola, bir ör, bir dola, 1 2 3 ilmek ördüm. Yaprağım bitiyor. Sıradaki 2 ilmeği yönlerini değiştirdim. Sağdan sola doğru kestim. 1 2 düz ördüğümde roba ayrımının oraya geldim. Bir gizli artış yaptım. Roba ayrımının 2 ilmeğini ördüm ve tekrar bir gizli artırma yaptım. Ön bedendeyim. 1 2 3 4 5 6 ilmek ördüm. Bakın yine kaydırma yapacağız. Bu ilk ilmeği aldım tığıma. İkinci ilmeği ördükten sonra tekrar ilk ilmeği şişime alıp onu da örtüm. Kaydırmamız da bitti. Sonra 1 2 3 4 düz ilmekten sonra 4 ilmek haroşam var. Haroşa ilmeklerimi de ördüm ve sıramı tamamlamış oldum. Yine arka sırada 4 ilmek, ilk 4 ve son 4 ilmek haroşa, aradaki ilmeklerimizi ters örelim ve sıramızı tamamlayalım. Evet, ters örgülerle son 4 ilmeğime kadar geldim. Son 4 ilmeğimi de ördüm ve sıramı tamamladım. Şöyle bir bakalım arkadaşlar. Bakın. Robamız büyüdü. Yaprağımız birden 2'ye çıktı. Ve şimdi bakın arkadaşlar, ilk yaprağımızı bu sırada kapatacağız. Şu yaprağı örerken kenarlarda yapmış olduğumuz kesmelerden kaynaklı alttaki yaprağımızda bakın yaprak görüntüsünü almış oldu. Devam edelim. Yine ilk 4 ilmeğimiz haroşa örgü. 1 2 3 4 ilmek haroşamı ördüm. Kaydırma yapacağım ilmeğim burada. Şu ilmekle beraber kaydıracağım. Dolayısıyla 1 2 3 ilmek düz örüyorum. Sonra kaydırma yapacağım ilmeği önce, sonra diğer ilmeği örüp şişten çıkartıyorum. Bitti. Devam edelim. 1 2 3 4 5 6 7 8 düz ilmek ördüğümde, şu kameramı da şöyle ayarlayayım, sanki arada yukarı kayıyor. Roba ayrımının olduğu yere geldim. Bir gizli artırma yaptım. Roba ayrımının 2 ilmeğini ördüm. Tekrar bir gizli artış yaptım ve kola geldim arkadaşlar. Bakın, kolda 1 2 3 4 ajur çalışmamızı yaptık. 5. ve son çalışmamızı yapacağız. 1 2 ilmek ördüm artıştan sonra. Sonra sıradaki 2 ilmeği birlikte
ört. 1 2 3 4 düz ilmek ördüğümde ana ilmeğin olduğu yerdeyim. Bir doladım, ana ilmeği ördüm, bir doladım. 1 2 3 4 ilmek düz ördüm. Bakın sırada 2 ilmeği birlikte öreceğimiz yer var. Fakat aynı zamanda diğer yaprak çalışmamızın da ilmeği var. Ne yapıyorduk? Bununla bunu örüyorduk. Devam ediyorduk. Fakat bu tarafı keserken de bu ve yanındaki ilmeği kesiyorduk ya. Yani şimdi burada 3 ilmeği birlikte keseceğiz. Nasıl yapacağız? Çok kolay. Bakın. Soldan sağa doğru şu 2 ilmek var ya. İlk 2 ilmeği şöyle soldan sağa doğru örermiş gibi batıyorum. Örmüyorum. Diğer şişimi alıyorum. Tekrar aynı şişe yönlerini değiştirerek alıyorum. Bakın. Şu ortadaki ilmek önde kaldı. Bir önceki ilmek arkada kaldı. Amaç bu. Düzgün görüntü elde edebilmek. Şimdi bu 2 ilmek ve yanındaki ilmek, yani şu 3 ilmeği birlikte düz olarak örüyorum. Bakın ne olmuş oldu. Her iki taraftan da kesmiş olduk. Bu ortadaki ilmeğimiz de ana ilmek olarak burada kaldı. Anlaşılmıştır sanırım. Şimdi diğer tarafta da göstereceğim. Bu arada yaprağımın ilmekleri. Şimdi burada kesimi yapmış olduk ya. Devam ediyoruz. 1 2 3 4 düz ilmek ördüğümde ana ilmeğim burada. Bir dola, bir ör, ana ilmeği bir dola. 1 2 3 4 düz ördüm. Şimdi yaprağın bu tarafını kapatacağım. O yüzden 2 ilmeğimin yönünü değiştirdim ve birlikte ördüm. Ardından 1 2 düz ilmek ördüm. Roba ayrımının oradayım. Bir gizli artış yaptım. Roba ayrımının 2 ilmeğini ördüm. Tekrar bir gizli artış yaptım ve arka bedendeyim. Arka bedende roba ayrımına kadar örüp geliyorum. Evet, roba ayrımına kadar arka bedeni ördüm. Şimdi bir gizli artış yaptım. Roba ayrımının 2 düz ilmeğini ördüm. Tekrar bir gizli artış yaptım ve ikinci koldayım. Bakın şurada 2 yaprağı, şurada 3 ilmeği birlikte öreceğiz. Şimdi oraya kadar gelelim. Önce 1 2 ilmek düz ördüm. Sonra sıradaki 2 ilmeği birlikte ördüm. Ardından 1 2 3 4 ilmek ördüğümde ana ilmeğin oradayım. Bir dola, ana ilmeği ör, tekrar bir dola, 1 2 3 4 ilmek ör. Bakın şimdi 3 ilmeğim burada. Ne yapıyorduk? Şu birinci ve ikinci ilmeği şöyle ikinci ilmek tarafından batıp şişten çıkartıyoruz. Sonra yönü değişmiş şekilde şişimizi alıyoruz. Üçüncü ilmeği de bakın 3 ilmeği birlikte şöyle yerlerini değiştirdik. 3 ilmeği birlikte örüyoruz. Ördük ve bitti. Sonra 1 2 3 4 düz ilmek ördüğümde ana ilmeğim var. Bir dola, ana ilmeği ör, bir dola, 1 2 3 4 ilmek ör. Sonra sıradaki 2 ilmeğin yönünü değiştirerek birlikte ör. 1 2 düz ilmek ördüm ve artık roba ayrımının oradayım. Bir gizli artış yaptım. Roba ayrımının 2 ilmeğini ördüm. Tekrar bir gizli artış yaptım. Sonra 1 2 3 4 5 6 7 8 ilmek ördüm. Şimdi kaydırma yapacağız. Bakın şu ilmeği kaydıracağız. Kaydırma yapacağım ilmeğimi şöyle tığıma aldım. Sonra önündeki ilmeği ördüm.
kaydırma yapacağım ilmeği tekrar şişime aldım ve öyle ördüm. Bakın. Ardından 1 2 3 düz ilmek ördüm. Sonra 4 haroşayla sıramı tamamladım. Evet, ilk 4 ve son 4 haroşa, aralar ters olacak şekilde arka sıramızı örüp bitirelim. Evet, ters örgülerle ördükten sonra son 4 ilmeğimi haroşa örgü olarak ördüm ve sıramı tamamladım. Bakın arkadaşlar. Şimdi ne yapmış olduk? İkinci yaprak çalışmamızı da bitirmiş olduk. Şimdi üçüncü yaprak çalışmamıza başlayacağız. Bu sırada ve yine şu ana ilmeklerimiz var ya, bunlara şu popcornları uygulayacağız. Şimdi şu işaretleyicilerimi çıkarıyorum. Ve yeni ana ilmeklerimi size söyleyeceğim. Bakın zaten çok belli. Birincisi bu arkadaşlar. Görüyor musunuz? Kapatma yapmış olduğumuz ilmekler bizim yeni yaprak çalışmamızın ana ilmekleri. Biri bu. Biri hemen şu birinci ana ilmeğimiz var ya, ilk yaprağa başladığımız. Bakın. İkincisi bu. Öyle gösteriyorum çünkü bu şekilde çok kolay anlayacaksınız. Ve üçüncüsü de bu arkadaşlar. Bakın. Yine yaprak bitimi. Bu ilmeğimiz bizim üçüncü yaprağımız. Evet. Yeni kurulumu böyle yapacağız. Evet, hemen başlayalım. Şimdi 1 2 3 diş haroşa olmuş. 5'e tamamlayınca yine ilik yapacağız. Önce 4 ilmek haroşamı ördüm. Ardından 1 2 düz ilmek ördüm. Bakın kaydırma yapacağım ilmek burada. Önce onu, sonra önündeki ilmeği ördüm, kaydırmamı yaptım. Sonra 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ilmek ördüm. Ön bedenim bitti. Roba artışının oradayım. Artışımı yaptım. 2 ilmeğimi ördüm ve tekrar artışımı yaptım. Kola geldim. Şimdi ne dedik? Bu bizim şu 1 2 3 4. ilmeğimiz, ana ilmeğimiz arkadaşlar. Şimdi bunun sağında 2 ilmeği öreceğiz. Burada bir ilmeğimiz kalacak. Bakın, artışı yaptım. Bir ilmek düz ördüm. Ana ilmeğim burada. Onun yanındaki 2 ilmeği soldan sağa doğru birlikte ördüm. Bir doladım. Ana ilmeğimi ördüm. Bir doladım. Sıradaki 2 ilmeğin yönünü değiştirerek ördüm. Kurulumu yaptık. Bir tane burada yaptık. Devam ediyorum. 1 2 3 ilmek ördüm. Bakın ana ilmekteyim. Buraya popcornumu yapıyorum. Artık popcornu göstermeyeceğim, zaman kaybı olmasın diye. Şurada yaptığım çalışmanın aynısını yapıp geliyorum. Evet, popcornumu çalıştım ve ilmeğimi şişime aldım. Devam ediyoruz. Şimdi 1 2 3 düz ilmek ördüm. Bakın yeni ana ilmeğim burada. Öncesindeki 2 ilmeği soldan sağa doğru birlikte ördüm. Bir doladım. Ana ilmeği ördüm. Bir doladım. Sıradaki 2 ilmeğin yönünü değiştirdim ve ikisini birlikte ördüm. İkinci yaprak kurulumunu yaptık. Şimdi 1 2 3 ilmek ördüm. Bakın burada ana ilmeğim var. Popcorn ilmeğim. Popcorn çalışıp geliyorum. Evet, popcornumu çalıştım. İlmeğimi şişime aldım ve devam ediyoruz. Şimdi 1 2 3 ilmek düz ördüm popcorndan sonra. Bakın yeni ana ilmeğim burada. Öncesindeki 2 ilmeği birlikte ördüm. Bir doladım.
Ana ilmeğimi ördüm, bir doladım. Sıradaki 2 ilmeğimin yönünü değiştirdim ve birlikte ördüm. Bir ilmeğim kaldı. Bu bir ilmeği de ördüm. Artık roba ayrımının oradayım. Bir gizli artış yaptım. Roba ayrımının 2 ilmeğini ördüm. Tekrar bir gizli artırma yaptım ve arka bedeni örmeye başladım. Roba ayrımına kadar örelim. Evet, arka beden ilmeklerini ördüm. Roba ayrımına geldim. Bir gizli artış yaptım. Roba ayrımının 2 ilmeğini ördüm. Tekrar bir gizli artış yaptım ve ikinci kola geldim. Burada işaretleyici takmadan gösteriyordum. Bakın, ana ilmeğimiz burada. Öncesinde roba artışından sonra bir ilmek örüyorum. Sonra sıradaki 2 ilmeği soldan sağa doğru birlikte örüyorum. Ana ilmeğim bu. Gördüm ana ilmeği. Bir doladım. Ana ilmeği ördüm. Tekrar bir doladım. Sıradaki 2 ilmeğin yönünü değiştirdim. Ve birlikte ördüm. Sonra 1, 2, 3 düz ilmek ördüm. Bakın, burada popcorn ilmeğim var. Popcornumu çalışıp geliyorum. Evet, popcornumu çalıştım. Devam ediyoruz şimdi. 1, 2, 3 düz ilmek ördüğümde bakın, yeni ana ilmeğim burada. Öncesindeki 2 ilmeği soldan sağa doğru birlikte ördüm. Bir doladım. Ana ilmeğimi ördüm. Bir doladım. Sıradaki 2 ilmeği sağdan sola doğru kestim. Tekrar 1, 2, 3 düz ilmek ördüm. Yine popcorn ilmeğim burada. Buna popcorn çalışıp geliyorum. Evet, popcornumu çalıştım. İlmeğimi şişime aldım. Devam ediyoruz. 1, 2, 3 düz ilmek örüyorum. Bakın, yeni ana ilmeğim burada. Öncesindeki 2 ilmeği soldan sağa doğru birlikte ördüm. Bir doladım. Ana ilmeğimi ördüm. Bir doladım. Sıradaki 2 ilmeğin yönünü değiştirdim ve birlikte ördüm. Ardından bir ilmek ördüğümde bakın, roba ayrımının oradayım. Bir gizli artış yaptım. Roba ayrımının 2 ilmeğini ördüm. Tekrar bir gizli artış yaptım ve ön bedenimi örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ilmek ördüm. Kaydırma yapacağım. Şu ilk ilmeği şişime aldım. Önce ikincisini ördükten sonra tekrar bu ilk ilmeği şişime alıp bunu örüyorum. Ardından 1, 2 ilmek düzden sonra son 4 ilmeğim haroşa örgü. Evet, yine arka sırada ilk 4 ve son 4 haroşa, aradakiler ters olacak şekilde sıramızı tamamlayalım. Evet, son 4 ilmeğimi haroşa örgü olarak ördüm ve sıramı tamamladım. Şimdi 1, 2, 3, 4 diş olmuş. Bir diş daha ördükten sonra 3. ve son iliğimizi açacağız. Evet arkadaşlar, ilk 4 ilmeğim haroşa örgü. Sonra bir ilmek düz ördüm. Bakın, kaydırma ilmeklerim neredeyse bitmek üzere. Bir sıra daha kaydıracağız ve bitecek. Önce ikinci ilmeği, sonra birinci ilmeği ördüm. Son bir kez daha kaydırdığımızda bitiyor artık. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ilmek ördüğümde roba ayrımına geldim. Bir doladım. Roba ayrımının 2 ilmeğini ördüm. Tekrar doladım ve kolumdayım. Artık çok kolay. Aynı şeylerin tekrarını yapacağız. Bu kez ne olmuş oldu arkadaşlar? 1, 2, 3 tane yaprağımız oldu. Bir taneydi, 2 oldu. Şimdi de 3 oldu. Yine göstereyim. Şimdi roba artışından sonra bir ilmek ördüm. Sıradaki 2 ilmeği soldan sağa doğru birlikte kestim.
Bir düz ilmek ördüğümde ana ilmeğim burada. Bir dola, ana ilmeği ör, bir dola, bir ördükten sonra bakın sıradaki 2 ilmeğin yönlerini değiştirdim ve birlikte ördüm. Ardından 1, 2, 3, 4, 5 ilmek düz ördükten sonra ikinci yaprak çalışma. Sıradaki 2 ilmeği birlikte ördüm. Bir ilmek düzden sonra ana ilmeğim burada. Bir dola, bir ör, bir dola, bir ör yaptıktan sonra sıradaki 2 ilmeğin yönünü değiştirdim ve birlikte ördüm. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5 düz ilmek ördükten sonra 3. yaprak çalışmam geliyor. Sıradaki 2 ilmeği birlikte ör. Bir ilmek düz ördüğümde ana ilmeğim burada. Bir dola, ana ilmeği ör, bir dola, bir ilmek ör ve yaprağımızın kenar kısmı sıradaki 2 ilmeğin yönünü değiştirdim. Birlikte ördüm. Sonra bir ilmek ördüğümde roba ayrımının oradayım. Bir artış yap. Roba ayrımının 2 ilmeğini ör. Tekrar bir artış yaptım. Arka bedendeyim. Arkadaşlar şurayı tekrar anlatmama gerek yok herhalde. Çok uzun olmasın video. Bence arka bedeni öreyim. Buradaki yaprak çalışmamı yapayım. Şuradaki kaydırmayla devam edelim. Evet, ikinci koldaki yaprak çalışmamı yaptım. Sonra artışımı yaptım. Roba ayrımının 2 ilmeğini ördüm. Ön bedene geldim. Şimdi burada gizli artışımı da yaptım. Devam ediyoruz. Artıştan sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ilmek ördüm. Bakın kaydırma yapacağım ilmek burada. Tığımı aldım. Kaydırma yapacağım ilmeği. Sonraki ilmeği ördüm. Tekrar kaydırma yapacağım ilmeğimi, şişimi aldım ve ördüm. Sonra bir düz 4 haroşa ile beraber sıramı tamamladım. Arka sırada yine ilk 4 ve son 4 ilmeklerimiz haroşa, aradaki ilmeklerimiz ters olarak sıramızı tamamlayalım. Evet, ters örgülerle son 4 ilmeğe kadar geldim. Son 4 ilmeğimde haroşa örgü ördüm ve sıramı tamamladım. Şimdi bakın 1, 2, 3, 4, 5 diş haroşa boyunca örgümüzü ördük. Yani 3. kez ilik çalışması yapacağız. Hemen yapalım. İlk ilmeği boşaldım. İkinci ilmeği ördüm. Bir doladım. Sıradaki 2 ilmeği birlikte ördüm. 3. ve son iliğimi açtım. Şimdi son kez de kaydırma yapıyoruz. Bakın kaydırma yapacağım ilmek burada. Öncesinde bir düz ilmeğim kaldı. Önce kaydırma yapacak olduğum ilmeği, sonra önündeki ilmeği ördüm ve şişten çıkarttım. Artık kaydırmalarımız da bitti arkadaşlar. Bundan sonra 4 ilmek haroşadan sonra düz örgülerle devam edeceğiz. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ilmek ördüm. Bakın roba ayrımının oradayım. Bir gizli artırma yaptım. Roba ayrımının 2 ilmeğini ördüm. Tekrar bir gizli artış yaptım ve koldayım. Bir ilmek düz ördükten sonra bakın yaprak çalışmam. Soldan sağa 2 ilmeği birlikte ördüm. Ardından 1, 2 düz ilmek ördüğümde ana ilmeğim burada. Bir dola, ana ilmeği ör, bir dola, 1, 2 düz ördüğümde yaprak bitiyor. Bakın sıradaki 2 ilmeği birlikte ördüm. Yaprağımız burada da belli olmaya başladı. Bu birinci yaprağımız. Sonra 1, 2, 3 ilmek örüyorum. İkinci yaprağım başlıyor. Bakın. Soldan sağa doğru 2 ilmeği birlikte ördüm. Ardından 1,
2 düz ördüğümde ana ilmeğim burada, bir dola, ana ilmeği ör, bir dola, bir, 2 düz ördüğümde yaprak bitiyor. Sıradaki 2 ilmeğin yönünü değiştir ve birlikte ör. Sonra yine 2 3 düz ilmeği ört. Ve yeniden yaprak çalışmam başlıyor. Sıradaki 2 ilmeği birlikte ör. Ardından 1 2 düz ördüğümde ana ilmek burada, bir dola, ana ilmeği ör, tekrar bir dola, sonra 1 2 ilmek ör, ardından yaprak bitiyor. Sıradaki 2 ilmeğin yönünü değiştirdim ve ikisini birlikte ördüm. Ardından bir düz ilmek ördüm ve roba ayrımının olduğu yere geldim. Bir gizli artırma yaptım. 1 2 ilmek roba ayrımı için ördüm. Sonra tekrar bir gizli artırma yaptım ve arka bedendeyim. Arkadaşlar yine arka bedeni ve ikinci kolu aynı şekilde örelim. Ön bedenle devam edelim. Evet, ikinci kolu da çalıştım. Şimdi ön bedene geldim. Roba ayrımının oradayım. Artırmamı yaptım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ilmek ördüm. Bakın burada son 2 ilmeğim var. Kaydırma yaptığım ilmek, onu tığıma aldım. Sonrasındaki ilmeği ördüm. Sonra tekrar bu ilmeği şişime aldım ve örttüm. Kaydırma çalışmam da bitmiş oldu. Son 4 ilmeğim haroşa örgü ördüm ve sıramı tamamladım. Bakın kaydırmalarımız bitti arkadaşlar. Şöyle geldiğinde burası böyle bir V gibi olacak. Şu an çok belli değil, misinamdan kaynaklı. Birleşince bir V çalışması olacak. Bir V burada olacak, bir V burada olacak. Görüntü olarak yani. Şimdi örgümüzün arka tarafında yine ilk 4 ve son 4 ilmeğim haroşa. Aradaki ilmekler ters olarak örelim ve sıramızı tamamlayalım. Ters örgülerle son 4 ilmeğe kadar yine ilmeklerimi ördüm. Bakın son 4 ilmeğim yine haroşa örgü. Üçüncü ve son iliğimiz de bakın burada. Evet, artık iliklerimiz bitti arkadaşlar. Kaydırmalarımız da bitti. Şimdi ne yapacağız? Sadece roba artışlarına ve şu kolumuzdaki yaprak çalışmalarına devam edeceğiz. Yaprak çalışmalarında 1 2 3 4. ajurunu yapacağız. Yani aynı şeyleri tekrarlamak istemiyorum, çok zaman kaybı olmasın diye, ama şurayı da göstereyim arkadaşlar. Yani 4. ajur çalışmasına yaprağımızın, sonra 5. ile devam ederiz yine. Şimdi ilk 4 ilmeğim haroşa örgüyle başlayalım. 4 ilmek haroşadan sonra kaydırma bitti. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ilmek düz ördüm. Roba ayrımının oradayım. Bir artırdım. 1 2 ilmek roba ayrımı için ördüm. Sonra bir artış yaptım. Yine bakın koldayım. Bir ilmek düz ördüm. Sonra yaprak çalışmam için sıradaki 2 ilmeği soldan sağa doğru birlikte ördüm. 1 2 3 ilmek ördüğümde ana ilmeğimi gördüm, bir doladım, ana ilmeğimi ördüm, bir doladım, 1 2 3 ilmek düz ördükten sonra sıradaki 2 ilmeğin yönünü değiştirdim ve birlikte ördüm. Birinci yaprağı çalıştık. Ardından bir düz ilmek ördüm.
Sonra ikinci yaprağa başlıyorum. Sıradaki 2 ilmeği soldan sağa doğru birlikte ördükten sonra 1, 2, 3 düz ilmek ördüm. Ana ilmeğim burada. Bir dola, ana ilmeği ör, bir dola, 1, 2, 3 düz ilmek ördüm. Yaprağım bitiyor. Sıradaki 2 ilmeğin yönünü değiştirdim ve kestim. Tekrar araya bir düz ilmek ördüm. Üçüncü yaprak çalışmam için sıradaki 2 ilmeği soldan sağa doğru birlikte ördüm. Sonra 1, 2, 3 ilmek ördüm. Ana ilmek burada. Bir dola, ana ilmeği ör, bir dola, 1, 2, 3 ilmeği ördüm. Sıradaki 2 ilmeğin yönünü değiştirerek yaprak çalışmamı bitirdim. Bir düz ilmek ördüğümde roba ayrımına geldim. Hemen bir gizli artırma, roba ayrımının 2 ilmeğini ör, sonra bir artış yaptım. Şimdi arkadaşlar gelelim arka bedeni, kolu ve önü örelim. Artık yapılacak bir şey yok. Sadece roba artışları ve yaprak çalışmamızı yapalım. Ardından arka bedende ilk 4 ve son 4 ilmeğimizi haroşa, aradaki ilmeklerimizi ters olarak örelim. Sonra şu 5. sırayı yine göstereceğim. Evet arkadaşlar, ön sırayı tamamladıktan sonra arka sırada ilk 4 ve son 4 ilmeğim haroşa, aralar ters olacak şekilde örgümü tamamladım. Bakın ilik çalışmamdan sonra 2 diş haroşa boyunca örgümü ördüm. 1, 2, 3, 4 tane de yaprağım için ajur çalışmış oldum. Şimdi 5. ajurlu yaprağımıza başlayalım arkadaşlar. İlk 4 ilmeğim yine haroşa örgü. Ardından 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ilmek düz örgümü ördüğümde roba ayrımının olduğu yere geldim. Bir gizli artış yaptım. Roba ayrımının 2 ilmeğini ördüm. Tekrar bir gizli artış yaptım ve kolumdayım. Şimdi bir ilmek düz ördüm. Ardından sıradaki 2 ilmeği birlikte örerek yaprak çalışmama başladım. 1, 2, 3, 4 düz ilmek ördüğümde ana ilmeğimi gördüm. Bir dola, ana ilmeği ör, bir dola, 1, 2, 3, 4 düz ilmek ördüğümde bakın yine 3 ilmekten oluşan, yaprağımız bitiyor çünkü, yere geldik. Ne yapıyorduk burada? 2 ilmeği şöyle ikinci ilmekten giriyorduk. Şişten çıkartıp yönlerini değiştirip 3. ilmeği de alarak 3 ilmeği birlikte örüp tek bir ilmeğe indiriyorduk. Onu yaptık. Şimdi devam ediyoruz. 1, 2, 3, 4 ilmek ördüm. Ana ilmeğin olduğu yere geldim. Bir dola, bir ör, bir dola, 1, 2, 3, 4 ilmek ördüm. Yine bakın 1, 2, 3 ilmeğim kaldı. Bu 3 ilmeği beraber keseceğiz. İkinci ilmekten girdim. Yönlerini değiştirdim. Üçüncü ilmeği de ilave ettim ve 3 ilmeği birlikte örerek kestim. Tekrar 3. yaprağımız için 1, 2, 3, 4 düz ilmek ördüm. Bakın ana ilmeğimi gördüm, bir doladım, bir ördüm, bir doladım, 1, 2, 3, 4 ilmek ördüm, yaprağı kapatıyoruz. Sıradaki 2 ilmeğin yönünü değiştirdim ve ikisini birlikte ördüm. Bir düz ilmek daha ördüğümde roba ayrımının oraya geldim. Bir gizli artış yaptım. 1, 2 düz ilmeğimi ördüm ve tekrar bir gizli artış yaptım ve arka bedendeyim. Şimdi arka bedeni örelim. Artışlarımızı yapalım. İkinci kolumuzu
yaptıktan sonra tekrar artışımızı yapıp sıramızı tamamlayalım arkadaşlar. Evet, artışlarımı ve yaprak çalışmamı yaptım. Son 4 ilmeğimi haroşa örgü olarak ördüm ve sıramı tamamladım. Örgümüzün arka tarafında ilk 4 ve son 4 ilmek haroşa, aradaki ilmeklerimizi ters örgü olarak örüp sıramızı tamamlayalım. Evet, ters örgülerle geldim. Son 4 ilmeğim haroşa örgü. Haroşa örgülerimi de ördüm ve sıramı tamamlamış oldum. Bakın arkadaşlar. Nasıl güzel oldu. Görüyor musunuz? Şimdi bu sırada ne yapacağız? Bu sırada arkadaşlar şu ana ilmeklerimiz, artık artırmalar bitti. 5 ajur çalışması yaptık. Şu ana ilmeklerimiz popcorn ilmeğimiz olacak. Ve yine bakın, yaprağımızın şu kenar kısımları yeni yaprağımız için ana ilmek olacak. Bakın, bu 1, bu 2, bu 3. Eyvah, ilmeklerim çıktı. Hemen toplayalım. Evet. Bir daha göstereyim. Bakın. Bu 1. Bu 2. Bu 3. Ve bu 4. 4 tane yaprağımız olacak. 1, 2, 3 yaptık. Şimdi 4'e çıkacağız. Ve şimdi arkadaşlar, ilk 11 ilmekle kolumuza başladığımızda ne yapmıştık? Roba artışından sonra 3 ilmek örmüştük. Yaprağımıza başlamıştık. İlk yaprağı böyle ördük. Sonra ikinci yaprakları örmeye başladığımızda roba artışından sonra bize kalan ilmek sayısı 2'ye düştü. 2 ilmekle beraber yapraklara başladık ve 2 ilmekle bitirdik. Şimdi üçüncüsünü örerken de bakın, buradan zaten görülüyor. 3 ilmek, 2 ilmek ve sonunda 1 ilmeğe düştü. Üçüncü yaprakları çalışırken roba artışından sonra bir düz ilmekten sonra yapraklarımız başladı. Şimdi yeni yaprak çalışmasını yaparken arkadaşlar, bu ilmek artık sıfıra düşüyor. Şurası sıfıra düşecek. Yani direkt artışı yapacağız. Hemen burada tak diye keseceğiz. Onu da anlattım. Şimdi şunları çıkaralım yine. Yeni yerleri işaretlesem mi? Artık anlamışsınızdır herhalde. İşaretlemeye gerek var mı? Yok herhalde. Bakın, 1 bu, 2 bu, 3 bu, 4 bu. Şimdi hemen başlayacağız. Başlayalım. Bu arada 1, 2, 3 diş haroşa boyunca örgümüzü ördük. Artık bu ilik düğme kısmımız da bitecek. Şöyle birleştireceğiz ve misinalı şişle örmeye devam edeceğiz. Aslında bunu bu sırada da yapabiliriz arkadaşlar. Çünkü mesafemiz oldukça yeterli. Öyle mi yapsak? Bence öyle yapalım. Evet. Yeni yaprağı birleştirilmiş halde yapalım. Şimdi ne yapacağız biliyor musunuz? Hemen göstereyim şimdi. Bu ilik kısmımız üstte. Düğme kısmımız da burası. Altta olacak şekilde. Bakın, bu 4 ilmeği başka bir şişe aldım. Gördünüz mü? Rahat çalışabilmek için. Şimdi bu haroşa ilmeklerini ilik kısmı üstte olacak şekilde birlikte öreceğiz ve birleştireceğiz. Artık bundan sonra ne yapacağız biliyor musunuz arkadaşlar? Misina ile dönerek öreceğiz. Hiç değişen bir şey olmayacak. Ne yapıyorduk? Örüyorduk, geriye dönüyorduk ve ters örgülerle örüyorduk ya. Şimdi bu çalışmadan sonra zaten artık haroşa örgümüz de kalmıyor. Bu 4 ilmeğimiz de düz ilmek oluyor. Hep düz olarak döneceğiz ve yaprak çalışacağız. Roba artışı yapacağız. Bir sıra artış yapacağız. Bir sırada sanki geri dönmüş de ters örüyormuş gibi aynı mantıkla düz öreceğiz. Değişen hiçbir şey yok. Evet, başlayalım. Şimdi bu 4 ilmeği, bakın, ilik kısmım burada, düğme kısmım arkada. Bu 4 ilmeği
2 ilmeğe birlikte batıp ikisini birlikte ördüm. Bakın ilk birleştirmemi yaptım. Biraz sıkıyorum burayı. Aynı şeyi bakın ikinci ilmeğim burada. Orada ilmeğim bölünmüş. Onu da bir düzelteyim. Evet. Buradaki ikinci ilmekle arkadaki ikinci ilmeği yine birlikte düz ördüm. Dediğim gibi burayı biraz sıkıyorum. Aynı şeyi üçüncü ilmeklere yaptım. Yine şöyle sıktım. Ve son olarak da dördüncü ilmeklerime aynı şeyi yaptım. Bakın birleşti, gördünüz mü? Bu şiş boşa çıktı. Bunun artık işi bitti. Şimdi devam ediyoruz. Bundan sonra hep düz öreceğiz arkadaşlar. Hep düz öreceğiz. Ve şurası da bizim, bakın şurası, buraya işaretleyici takalım. Birleştirmeye başladık ya. Burası da bizim tur başlangıcımız olacak. Hep dönerek öreceğiz ya. Burası tur başlangıcımız. Buradan sonra birleştirmeyi yaptık. Önce 4 ilmeği ördük. Şimdi devam ediyoruz. Düzleri sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, pardon, 19 ilmeği ördüm. Bakın 19 ilmeği ördüm. Roba artışının olduğu yere geldim. Hiç değişen bir şey yok. Roba artışımı yapıyorum. 1, 2 ilmek düzümü örüyorum. Bu arada kaç kez artış yaptık biliyor musunuz? Bakın. 5 burada. 5 burada 10. 5 de burada 15. Bu şu ana kadar şuralardan da sayarsanız aynı şekilde 15 kez artış yapmış olduk arkadaşlar. Şimdi roba artışını yaptım. 2 roba ayrım ilmeğini ördüm. Tekrar bir artış yaptım. Bakın yeni ana ilmeğim burası. Öncesinde 2 tane ilmeğim var. Şimdi bunu direkt örebiliriz. Artıştan sonra ya da bir kereye mahsus şunu yapabiliriz. Şu ikisini birlikte normalde örüyorduk ya. Bir kereye mahsus bunu örmeyiz. Buradaki ilmek sayımız artıştan sonra yine şöyle 1 olur. Bence öyle yapalım, daha düzgün olur. Şimdi normalde şu 2 ilmeği birlikte örecektik ya. Örmüyorum. Bakın 1, 2 ilmek düz ördüm. Şimdi şurası ana ilmek. Bir doladım. Ana ilmeğimi ördüm. Bir doladım. Burada değişen bir şey yok. Buradan kesiyoruz. Bir sonraki sırada buradan da keseceğiz. Sadece şurayı rahatlatmak için bunu yaptık. Ardından 1, 2, 3 düz ilmek ördüğümde bakın burası popcorn ilmeğim. Burada popcornumu çalışıp geliyorum. Evet, popcorn ilmeğimi çalıştım ve şişime aldım. Şimdi devam ediyoruz. Bakın yeni ana ilmeğim bu. Onun öncesindeki şu 2 ilmeği keseceğim. Yani araya 3 düz ilmek öreceğim. 1, 2, 3 ilmeğimi ördüm. Sonra sıradaki 2 ilmeği birlikte ördüm. Ana ilmeğimi gördüm. Bir dola, bir ör, bir dola. Sıradaki 2 ilmeği birlikte ör. Bitti. Tekrar 1, 2, 3 ilmek ördüğümde yine popcorn ilmeğim burada. Popcornumu çalışıp geliyor. Evet, popcornumu çalıştım. İlmeğimi de şişime aldım ve devam ediyoruz. 1, 2, 3 ilmek ördüm. Bakın ana ilmeğim burada. Öncesindeki 2 ilmeği birlikte ördüm. Bir doladım. Ana ilmeğimi ördüm. Bir doladım. Sıradaki 2 ilmeği birlikte örerek kestim.
Devam ediyorum. Bakın 1, 2, 3 ilmek ördüğümde şu 4. ilmek yine popcorn ilmeğim. Yine popcornumu çalışıp geleyim. Evet, popcornu çalıştım. İlmeği de şişime aldım. Şimdi devam ediyoruz. Son yaprak çalışmamız. 3 tane yaptık. Şimdi dördüncüsü. 1, 2, 3 ilmek ördüm. Bakın ana ilmek burada. Öncesindeki 2 ilmeği ördüm. Bir doladım. Ana ilmeğimi ördüm. Bir doladım. Ne dedik? Kenar kısmında bir kereye mahsus kesim yapmıyoruz. Doladıktan sonra 1, 2 düz ilmek ördüğümde roba ayrımının oraya geldim. Roba artışımı yaptım. 1, 2 ilmek ördüm. Roba ayrım ilmeğimi. Tekrar artışımı yaptım. Şimdi arka bedeni örelim. Şu kenarı yine göstereyim arkadaşlar. Evet, arka bedeni ördüm. Roba ayrımının oradayım. Bir gizli artış yaptım. Roba ayrımının 2 ilmeğini ördüm. Tekrar bir gizli artış yaptım ve koldayım. Ne dedik? Bir kereye mahsus kesim yapmayacağız. Ana ilmeğim burada. Bakın. 1, 2 ilmek düz ördüm. Ana ilmeği gördüm. Bir dola, bir ör, bir dola. Sonra sıradaki 2 ilmeği birlikte ör. Ardından 1, 2, 3 ilmek ördüğümde yine popcorn ilmeğim var. Burayı bu şekilde tamamlayalım. Şu popcorn'dan sonra arkadaşlar yeni yaprağı yine burada beraber ayarlayalım. Hadi. Evet arkadaşlar, bakın popcornlarımı ve yeni yapraklarımı tamamladım. Şimdi son popcorn çalışmamdan sonra son yaprağı burada beraber çalışacağız. Popcorn'dan sonra 1, 2, 3 ilmek ördüm. Bakın sıradaki 2 ilmeği birlikte ördüğümde bu ilmek ana ilmeğim. Öncesinde bir doladım. Ana ilmeği ördüm. Sonra tekrar doladım ve sıradaki 2 ilmeği örüyorum. Kesme yapmadık. Doladık, 2 düz ilmek ördük ve roba artışının oraya geldik. Bir dola, 1, 2 roba ayrım ilmeklerini ör. Tekrar bir gizli artış yaptım ve ön bedendeyim. Bakın ön bedende artış yaptıktan sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ilmek ördüğümde artık turu tamamlamış oldum. Şimdi arkadaşlar, eğer dönerek örmeseydik, geri dönseydik ne yapacaktık? Ters örgülerle örecektik ya. Şimdi misinalı şişle hep düz örgü örülür. Dolayısıyla ters sırada olduğu gibi düz örgülerle bir tur boyunca var olan ilmekleri öreceğiz. Bakın yine işaretleyicimi taktım. Tur başım belli olsun diye. Geliyorum. Var olan şu ilk ilmeği yine bir sıkın arkadaşlar. Alttan birleştirme yaptık ya. Var olan ilmeklerin tamamını düz örgülerle örüyoruz. Bakın. Ön bedeni bitiriyorum. Bakın dolama yapmış olduğum ilmek burada. Onu da roba ayrım ilmeklerini de bakın yine dolama yapmış olduğum artış ilmeğim. Kolumdaki ilmeklerin tamamını bak hepsini düz örgü olarak örüyorum. Eğer birleştirme yapmasaydık geriye dönecektik ve ne yapacaktık? Ters örgülerle örecektik. Aynı şeyi düz örgülerle yapıyoruz.
Hiç karıştıracak bir şey yok arkadaşlar. Evet, bu şekilde turumuzu tamamlayalım. İkinci kez yaprak çalışmasının başlangıcını göstereceğim. Sonra anlamışsınızdır zaten arkadaşlar. Bir müddet böyle roba bitene kadar artık kendimiz öreceğiz. Sonra kol ayrımıyla devam edeceğiz. Şimdi turu bir tamamlayalım. Evet, düz örgülerle beraber yine turumu tamamladım. Tur başına geldim. Tekrar yeni tura başladım ve düz örgülerle örüyorum arkadaşlar. Daha sayı vermeyeceğim. Devam ediyoruz. 19'du 20 olacak ön bedenimiz. En son 19'du 20 olacak. Şöyle. Öyle demeyelim. 20 bununla 24. 2 4 aklınız karışmasın. 2 4 6 8 10 12 14 16 17 18 19 20 21 22 23 24. Yani 20 ilmek şuraya kadar haroşalarımız da vardı ya, 4 ilmek daha ekledik, onlarla 24. Şimdi bu sırada artış yapacağız. Ne dedik? Bir sırada artıracağız, bir sırada sadece düz örgülerle ördüreceğiz. Şimdi artış sıramıza geldik. Roba ayrımının oradayım. Artışımı yaptım. Roba ayrımının 2 ilmeğini ördüm. Tekrar artış yaptım ve kolumdayım. Şimdi bir kereye mahsus buradan kesme yapmamıştık. Şimdi yapacağız arkadaşlar. Artış yaptıktan sonra bir ilmek ördüm. Bakın ana ilmeğim burada. Arada artış yapmış olduğum ajur ilmeğim var. Onun öncesindeki 2 ilmek. Bu 2 ilmeği keserek artık burada da kesimlere başladım. Ardından bir düz ilmek ördüm. Bir doladım. Ana ilmeği ördüm. Bir doladım. Bir ilmek ördüm. Bakın burası yaprak bitiş yerim. Burada da 2 ilmeği birlikte ördüm. Ardından 1 2 3 4 5 ilmek düz ördüm. Bakın ikinci yaprak çalışmam. Ana ilmeğim burada. Öncesindeki ajur ilmeğim. Bu 2 ilmeği birlikte örüyorum. Sonra bunu ördüğümde ana ilmeği gördüm. Bir doladım. Ana ilmeği ördüm. Bir doladım. Bir ilmek ördüm ve ilmeklerimin yerini değiştirip 2 ilmeği birlikte ördüm. Tekrar 1 2 3 4 5 ilmek düz ördüm. Yine yaprak çalışmam. Sıradaki 2 ilmeği birlikte ördüm. Bir düz ilmekten sonra ana ilmeğim burada. Bir dola, ana ilmeği ör, bir dola, bir ör. Ve sıradaki 2 ilmeğin yönünü değiştirerek tamamladım. Tekrar 1 2 3 4 5 düz ilmek ördüm ve son yaprak çalışmamdayım. Bakın arkadaşlar. Sıradaki 2 ilmeği birlikte ördüm. Bir düz ilmek ördüm. Ana ilmek burada. Bir dola, ana ilmeği ör. Bir dola, bir ör. Şimdi burada da kesim yapacağız. Sıradaki 2 ilmeğin yönünü değiştirdim ve birlikte ördüm. Ardından bir düz ilmek ördüm. Roba ayrımının oraya geldim. Bir artış yaptım. Roba ayrımının ilmeklerini ördüm. Tekrar bir artış yaptım ve arka bedendeyim. Sanırım anlaşılır olmuştur. Değişen hiçbir şey yok. Yine bu sırayı tamamlayacağız. Bir sonraki turda sadece var olan ilmekleri bir tur boyunca öreceğiz. Sonra tekrar artış yapacağız. Yapraklarımızı çalışacağız ve sonra yine var olan ilmekleri öreceğiz. Mantık aynı mantık. Evet, şimdi şu diğer kola kadar geleyim. Orada bir daha göstereyim. Ondan sonra da arkadaşlar bu yaprak çalışması bitene kadar artık kendimiz örgümüzü öreceğiz. Bu da bizim ikinci bölümümüz olsun arkadaşlar. Yine çok uzadı. Bölüm bölüm ilerleyelim. Daha rahat olacak.
Bu da yeterli bir uzunlukta bir video çalışması olmuş oldu. Evet, şimdi arka bedeni ördüm. Bitti. Roba ayrımının oradayım. Bir doladım. Roba ayrımının 2 ilmeğini ördüm. Bir doladım. Gizli artış yaptım. Sonra bir ilmek ördüm. Sıradaki 2 ilmeği birlikte kestim. Sonra bir ilmek ördüm. Bakın çalışmam burada, ana ilmeğim. Bir doladım. Ana ilmeği ördüm. Bir doladım. Bir düz ilmek ördüm ve yaprağımı bitirdim. Yine arada 1, 2, 3, 4, 5 ilmek var ve ikinci yaprak çalışmam. Şimdi şuraya kadar gelelim, yine burayı beraber bitirelim. Evet, son yaprak çalışmamın olduğu yere geldim. Şimdi başlayalım arkadaşlar. 5 ilmek ördüm. Son yaprak çalışmam. 2 ilmeği soldan sağa doğru birlikte ördüm. Ardından bir düz ilmek ördüğümde bakın ana ilmeğim burada. Bir doladım, ana ilmeği ördüm, bir doladım, bir ilmek ördüm. Sonra 2 ilmeğin yönünü değiştirdim ve 2 ilmeği birlikte ördüm. Bir düz ilmek ördüğümde roba ayrımının oradayım. Bir gizli artış yaptım. 1, 2 ilmek roba ayrımı için ördüm. Tekrar bir gizli artış yaptım ve düz örgülerle turumu tamamlıyorum. Turu tamamlayalım. Evet, turumu tamamladım. Artış sıram bitti. Şimdi bir tur var olan ilmekleri sadece düz örgü olarak öreceğim. Sonraki turda yine artırmalara ve kolumdaki yaprak çalışmalarına devam edeceğim. Arkadaşlar, bu yeni yaprağımızı tıpkı diğerlerinde olduğu gibi örelim. Sonra artık kolları ayıracağız. Şu anda kaç kere artırdık? 5, 10, 15, 17 kez artırmış olduk. Artık şu son yaprakla beraber artık artırmaları da bitiririz. Gayet de güzel, böyle büyükçe bir elbise olur diye düşünüyorum. İlk kez örüyorum ben de. Bir örgüyü biliyorsunuz birkaç kere örmeyi sevmiyorum ben. Böyle kendime şablonumu çıkardım. Resimlere bakarak anlatıyorum. Gayet de güzel oldu. Aferin bana. Evet, dediğim gibi bir miktar örelim şu yeni yaprağı, sonra yine beraber devam edelim. Bu da bizim ne dedik? İkinci bölümümüz. Üçüncü bölümle beraber devam edeceğiz arkadaşlar.